Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Yine bugün İstanbul'da değişik bir video ile karşınızdayız. Benden daha yakışıklı adamlarla video yapmayı çok sevmiyorum ama bu seferlik böyle denk geldi. Niko merhaba. Merhaba abi. İzleyenlerimiz seni bir tanısın. Ben Niko Aslaner. Kurtlarla beraber bazen video çekiyorum. Bazen diğer ırklarla video çekiyorum ben de YouTube'da. Bir YouTube kanalım var. Var YouTube kanalım. Oğlum adamı ısırmayın da videoyu bitirelim ya. Lita biraz şımarık bu arada. Gel diyor. Bak seyircilerimize dönme böyle. Niko senin YouTube kanalının ismi ne? Niko Aslaner. Onu da o zaman buraya detay olarak Direkt kendi geçelim. adımla. Değerli dostlar, şu anda iki tane kurtla birlikteyiz. Tabii kurttan kastımız Çekoslovak Wolf Dog, yani Czech Wolf Dog olarak da insanların bildiği, genetiklerinde kurtların yer alarak belirli bir ıslah aşamasından geçen köpekler. Hani Evet. ben bu konuya çok teknik anlamda vakıf değilim. Ama bildiğim kadarıyla şu an yanımızda bulunan erkek Türkiye'deki en iri Czech Wolf Dog değil mi? Ya şu an Türkiye'deki en iri yükseklik ve kalınlık olarak. Ya tabii böyle direkt hani dikte konuşmak gerekmez ama şöyle yani. Görünürde biz yarışmaya da gittik. Yarışmada da oğlu birinci oldu. Hı hı. Oğlu bile şu an kendinden daha büyük. Yükseklikleri 76 santimle 80 santim arasında. Diğer Czech Wolf'ları ise 72-70 arasında erkekleri. Hı hı. Bunların dişisi 72 santim civarında. Ondan yani Türkiye'nin en iri Czech kurtları diyebiliriz. Yani renk, kemik, kalınlıkları, özellikle erkeğin yüz ifadesi beni benden aldı. Benim zaten kurda karşı acayip bir ilgim ve merakım var. Doğada da çok saygı duyduğum bir hayvan. Hakikaten neredeyse vahşi kurttan birebir aynı yapıda diyebilirim. Gözünün renginden. Kızım gel, mikrofonu koparttın ya. Gel. Göz rengi hakikaten erkeğin efsane. Çok hoşuma gitti. Çok böyle dolu bir kafası var. Gözleri de müthiş, dişler de müthiş. Ama sen sürekli yaramazlık yapıyorsun. Böyle sürekli yaramazlık yaparsan olmaz. Biz videoyu bitiremeyiz. Tamam. Herhalde bildiğim kadarıyla herkesten çok sosyaller değiller. Mesela bazıları çok sosyal, bazıları bakıyorum sahiplerinden sosyaller ama yabancılara karşı daha çekinikler. O da kurt genetiğinden mi kaynaklanıyor? Ya bunun sebebi bu şehirde büyümedi, o şehirde büyüdü. İnsanlarla beraber büyüdü. Bu direkt kendi burada 5 dönüm bir arazide büyüdü. Hiç insan görmedi. Ondan direkt kurt özelliklerini taşıyor. İnsana gelmiyor. Sen de gördün abi. Evet. Daha çok kadınlara geliyor. Bunun da sebebi Fransa'da 5 aylığa kadar kadınlarla büyümüş. Ondan kadınlara alışmış. Erkeğe hiçbir türlü gelmiyor. Bir zaman geçirmen gerekiyor. O zaman da böyle bir hafta gibi bir süreç. Onun dışında bir yön çok insanlara gelmiyor. Bir yönden ilgili birazcık daha bize detaylı bilgi verebilir misin? Kaç yaşında, nereden geldi, Türkiye'de herhangi bir yarışmaya katıldı mı? Ekrana getirdiğimiz yavrular sanırım onun yavruları değil mi? Bu da onun yavrusu. İçerideki minikler de onun yavrusu. Biyon ilk şu an 3 yaşında Biyon. Hı hı. Fransa'dan geldi. Fransa'dan getirttik. İlk junior şampiyonu oldu Türkiye'de, Hı hı. Kif'te. Evet. Ondan sonra bu sene benle birlikte yarışmaya girdi. Evet. Lita'da vardı, kızı vardı. Bir de Berker abinin köpeği Soğul, oğlu. Bütün ırklar arasında da şampiyon oldu. Hı hı. Onun dışında kendi derecesinde Biyon şampiyon oldu. Bu sefer Junior Türkiye şampiyonu Lita oldu. Piyasayı silip süpürmüşsünüz yani. Evet. Birazcık öyle olmuş. Hakikaten. Bir de senin mesela ben bir videonu izlemiştim. Türkiye'de ilk Kangal kurt karşı karşıya diye Evet. bir video yapmıştın. Aslında o videoda çok ilgimi çeken bir konuydu. Tabii. Orada mesela buradakinden çok daha özgüvenli bir tavırdaydı. Erkek köpek çok rahat yürüyordu. Kalabalığın içerisinde, Evet. köpeklerin içerisinde kendinden emin. Hatta sen müsaade edersen oradaki görüntülerden de ben burada bir kullanayım. Tabii. Nasıl Görsünler. istersen abi. O günkü şeyi de birazcık bize anlatsana. Yani nasıl bir ambiyans oldu? Çoban köpeklerinden ilgili tepkiler nasıldı? İnsanların tepkileri nasıldı? Abi şöyle, aslında orada pek bir tepki veren çoban köpeği olmadı. Hı hı. Senin bana bahsettiğin önceden bir kurtla beraber misin? Evet. Ondan sonra çoban köpeği direkt tepki vermiş. Bizde öyle bir çoban köpeğinin direkt kurdu fark edip de üstüne gelmesi gibi bir şey olmadı. Hatta o videoda da ben abiye diyorum hani hiç çoban köpekleriniz kurtçu değil mi diye. Hı hı. Ondan sonra üstüne geliyor. Evet, Orada gördüm, bir izledim. hırlaşma oluyor. Biyon çok bir tepki vermiyor. Lita aslında Biyon şöyle tepki vermiyor. Benim kız arkadaşım tutuyordu o sırada. Evet. O korkuyor, geri çekiyor. O anda bir dişini kaldırıyor. Hı hı. Öyle bir karşılaşma Ya oldu. aslında aslında çok fazla umursamadı. Ben mesela açıkçası merak ediyorum. Czech Wolf Dog'larda acaba kurt kokusu var mı diye. Çünkü kurtçul köpeklerin ilk dikkat ettiği şey
kurdun kokusu. Kurdun kendisi yokken bile kokusuna karşı tepki veren hayvanlar. Hatta bunu uygun bir an ve ortam tahsis edebilirsek deneyelim istiyorum. Ama Yani bunun sen içinde böyle İstanbul'dasın. Kurtçu bir köpek lazım. Kurtçu köpek çok buluruz biz, sıkıntı yok. Aramadığın kadar çok var bizde kurtçu köpek. Bak kıza bak, gel. Hop atla buradan. Ben de merak Allah. ediyorum. Acaba Chaz Wolf Dog'ların kokusuyla kurt kokusu birbirine yakın mı? Aynı tepkiyi verecekler mi, vermeyecekler mi? Çok Ya merak ediyorum bunun açıkçası. için hem bir alan olması lazım hem de bir kurtçu köpeği Gel. bulduğumuzda onu anlayacağız zaten. Gel hadi kalkalım da biraz oynasan, gel. Ay. Tamam. Şimdi bizim yavrularımız oldu. Bion ve Zulu'dan. Daha deminki gördüğünüz dişi bunların bir önceki geçen seneki yavrularından Lita. Anneyi zaten sen çektin abi galiba. Çektim. Onun görüntülerini koyarsın. 8 tane yavrusu oldu. Bunlardan 5 tanesi erkek, 3 tanesi dişi. Yavruların da görüntüleri gelir zaten. Şey yapıyorsunuz değil mi? Yani kendinize ayırmadığınız yavruları veriyorsunuz. Yani insanlar temasa geçip sizden yavru almak Evet. isteseler Şu anki yavruların hepsi rezerve oldu. rezerve mi? Verildi. Evet. Ama yine de Wolfpack hesabından bir yazarsanız. Wolfpack. Evet. Instagram. Tamam, o hesabı da buraya ekleyelim. Takipçilerimiz görsünler. Arkadaşlar ben özellikle şu anda Niko'nun yanına geçmiyorum. Kameranın arkasına geçtim. Hayvanı da tedirgin etmek istemiyorum. Serbest bıraktığımızda çok rahatlıkla dolaşıyor. Ama bir yandan da siz daha detaylı görün istediğim için uzak duruyorum. Şimdi birazcık daha yakınına gireceğiz onun. Yakından bir dişlerini açmasına müsaade eder mi sen temas etsen? Açarım. Tamam. Bir dişlerini de gösterelim onun. Bion yarışmaya girdiği için bu konularda bayağı rahat. Evet. Çok etkileyici ya. Gerçekten çok etkileyici. Benim acayip hoşuma gitti. Ya şöyle bilgiler de verebilirim. Ben Bion ve Lita ile şehre indim abi. Hı. Mesela kafede de oturduk. Önündeki kediye başka hayvana hiçbir şekilde tepki vermiyor. Yerinden bile kalkmıyor. Zaten şöyle bir şey var. Hatta o Kangal videosunda da ya benim bildiğim kurtlarda tek başına saldırma diye bir şey yok. Alfa olmadığı sürece Evet. biliyorum. Ama sürü olduklarında bir ölüm makinesi olduklarını düşünüyorum yani. Yani binlerce yıldan beri vahşi doğada varlığını sürdüren bir genetik bir hayvan. Tabii ki de doğada güçlü olmazsan yaşayamazsın. Kurtlar acayip zekiler, ekip çalışması yapabiliyorlar. Kangalcılara meydan okuyor muyuz bu videoda? Ne? Abi okuyalım ya. Okuyalım. Ama çok iyi kangallar var. Olsun abi. Yani şöyle hani Bion'un böyle aşırı bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Evet. Ama büyük ihtimal o kurtçu kangal çıldıracaktır. Ama şöyle hani Bion'un da ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Orada bir diş kaldırmıştı. Şimdi kurtlarda şöyle bir şey var. Mesela onlar ilk önce diş vuruyorlar. Doğada da bu şekilde. Yani kendini kurt böyle kabartır, C gibi yapar. Köpek karşıdan geldiğinde bam diye ilk önce bir dişi vurur. Düşürdükten sonra yatırıp sallamaya başlar. Direkt köpekler gibi böyle ısırma mantığından ziyade diş vurma mantığından giriyorlar. Ama en azından bir tepkileri ölçeriz. Merak ediyorum ben de nasıl bir şey olacak. İşin esprisindeyiz arkadaşlar. Çünkü hayvanların sağlığı, psikolojisi her şeyden çok daha önemli bizim için. Ben tedirgin olmasın diye yanına bile gitmiyorum. Çünkü kurt genetiği yüksek hayvanlar. Otomatik olarak da çoban köpeğinden de karşı karşıya getirdiğimizde onlara herhangi bir fiziksel zarar gelmeyecek ya da psikolojik anlamda travma yaratacak bir etki olmayacak bir ortam tahsis edersek böyle bir videoyu çekeriz. Çünkü kangal da bizim milli ırkımız. Bu da başka bir zevk işte. Herkesin kişisel zevki yani. Bunlar da böyle kurdun kimyasını çok iyi yansıtan Türklerin hayvanlar. simgesi. Aynen öyle. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bion, seni daha fazla tedirgin etmeyelim. Seni yavaş yavaş kafese alalım. Bir de senin bir bebişlerin varmış. Onları gösterelim izleyenlerimize. Son dakika alıştı ama sana. Değil mi? Yani pek alışmadı da artık mecburen alıştı. Hadi geç bakalım sen yerine, gel. Haydi. Yavrular kaç günlük oldular Niko? 23. 22-23. 23. Tamam, anneyi de bir dışarıya alalım. Aynen 12'sine bir aylık oluyor. Evet. Şimdi dışarıdan farklı hayvanlardan virüs getirmemek adına yavrulara temas etmeden önce dezenfektan kullanmak çok önemli. Gerçi bilmiyorum Chaz Wolf Dog'larda da parvo var mı yok mu? Hiç parvo olan yavru oldu mu? Yok. Belki onların Ya yavrularda bir önceki şeylerde de hiçbir sıkıntı olmadı. Ay şunların tatlışlığına bak ya.
Tiplere bak, tiplere. Çok tatlı. Yavruyken tilkiye benziyormuş biraz. Yo, bence tamamen kurda benziyorlar. Gelin bakalım, gelin. Gelin bakalım. Neyse, çok temas etmeyelim. Anne de kokumuzu almasın. Dişi. Şuna bak. Kaç tane yavru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok iyiler. Bir tane de erkek al abi istiyorsan. Ama annenin sütü hakikaten yavrulara çok iyi yaramış. Çok tontişler. Bakalım bu erkek mi? Bu da dişi. Bu uyuyan. Gel, günaydın, gel. Heh, bu erkek. Bu biraz daha açık renkli. Evet. Bu babaya benzeyecek. Ama ağızlarının yapısı, burunlarının yapısı falan, kafa yapıları çok güzel. Hakikaten iyi bir damızlık demek ki annede babada. Çok güzel yavrular çıkmış. Çok tatlısınız. Biraz daha koyu renk atan var. Bir de babaya Beslenme benzeyen. olarak ne kullanıyorsunuz şimdi? Dişi ne yemek yiyor? Hiç bilgin var mı? Abi normalde Test of Wild diye bir mama vardı. Onları kullanıyorlar. Aha. Onun dışında Bayram abi ne kullanıyoruz? Royal Canin kullanıyoruz. Yavruları daha fazla annelerinden uzak tutmayalım. Anne de hemen içeriye giriyor. Maşallah, zaten dişinin sütü falan da oldukça bol. Hoppa. Gel kızım, gel. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Niko Aslanlar'la birlikteydik. Niko'nun kanal bilgilerini de yine buraya veriyorum. Sizlerden ricam, ona da destek olursanız çok sevinirim. Güzel bir video daha burada bitti. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürüz.